Biberlerimizin hepsini ne yaptım? Ocağımızın üstünde külledim. Bu işlemi ister fırında, isterseniz mangalda, mühür tavasında yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi bunları alacağız. Diğer işleme geçeceğiz. Kahvaltılık sosumuzda kullanacağımız cevizleri ocağa koyduk. Ben ne kadar kahvaltılık sosta kullanacağımız cevizleri ocağa koyduk desek de ben size bunu bilgi amaçlı ocağa koydum. Sebebi de cevizi asla kaynatmayın, güneşe koymayın, güneşte kurutmayın. Cevizin içindeki yağ oynadığı zaman o ceviz bir daha işe yaramaz. Hemen bunu kaldırıyorum ocaktan, ayıtlayacağız, sosumuzda kullanacağız. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Burada tepeleme 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası var. 10 diş sarımsağımız var. Bunları da kenara alıyoruz. Bunları en son kullanacağız. Lezzet vermesi için 4 tane biberi ne yaptık? Ocakta külledik, közledik. Hemen onu tenceremizin içine atıyoruz. Sadece bu lezzet versin diye. İçine 2 tane daha kırmızı kapya biber ilave ediyorum. Bunun orijinali sadece salçadan yapılıyor. Ben size biraz daha lezzetli olsun, biraz daha aroması olsun diye ne yaptım? 4 tane biberi külledim. Hemen domateslerimizi de atalım içine. Domatesimiz 2 kilo. Domateslerin hepsini bir doğrayalım. Ondan sonra ocağın başında görüşürüz diyelim. Domateslerimizi doğradık. Doğrarken de söylemiştim. 2 kilo domates, 6 tane de kapya biber var burada. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaptık. Şöyle bir kapak kapatıyoruz. Ocağımızda orta ateşin altına alıyoruz. Şöyle bir göstereyim. Domateslerimiz biraz sulansın. Ondan sonra kapağı alacağız üzerinden. Şöyle bir gösterelim. Domateslerimiz haşat oldu. İçindeki biberlerimiz haşat oldu. Şimdi altını kapatacağız. Bunu bir robottan geçireceğiz. Ondan sonra kışlık sosumuzu yapmaya başlayacağız. Sosumuzu pürüzsüz hale gelene kadar robotla bir çırpacağız. Sadece içinde domatesin kabukları, çekirdekleri kalacak. Hemen şöyle geniş gözlü bir süzgeçten süzdürüyoruz. Süzgecimiz geniş gözlü olsun. Tabi bununla ilgili önemli tüyolar da var. Örnek, bunu yaparken içine işte ekmek katıyorlar, kalitonu katıyorlar. Onlara hiç gerek yok. Sebebini de ocağın başında ben söyleyeceğim. Şöyle bir görün arkadaşlar. Sadece çekirdekleri kaldı, domateslerin kabuğu kaldı. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaptık. Burada 1 çay bardağı zeytinyağı var. Yarısından fazlasını döktüm. Zeytinyağımızı döktükten sonra hemen şöyle göstereyim. 1 tatlı kaşığı sarımsak döküyorum. Burada 10 diş sarımsağımız var. Kısık ateşe aldım. Sarımsağı da zeytinyağını da yakmayacağız. İşlemin sonunda artan zeytinyağı tamamını kullanacağım. Önce kısık ateşte şöyle sarımsağın aromasını bir çıkartacağız. Yakarsak acı olur. Hafiften kavurursak çok güzel bir lezzet olur. Farklı bir baharat katmış gibi olur. Sarımsakların rengini attırmayacağız. Sarımsakları ortalama kısık ateşte 1 dakika kadar kavurdum. Şöyle gördüğünüz gibi rengini attırmayacağız. Tam bu aşamada 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı da domates salçasını atıyoruz. Sosu çekerken ben demiştim arkadaşlar, galetonu katıyorlar, ekmek katıyorlar diye. Onu sos yoğunlaşsın diye yapıyorlar. Salça ikisinin görevinde görür. Salça kattığımız zaman onların hiçbirine gerek kalmaz, ihtiyaç kalmaz. Salça hem ne yapar? Kahvaltılık sosumuzun ömrünü uzatır. Kahvaltılık sosumuzu yoğunlaştırır.
Salçanın çiğ kokusu gitsin diye bunu kısık ateşte biraz kavuracağız. Hazır salça olduğundan dolayı hem çiğ kokusu gidecek hem de midemizde yanın ekşime yapmayacak. Elinizde biber domates yoksa sadece salçaya bu işlemi yaparak aynı kahvaltılık sosu yapabilirsiniz. Salça dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada sosunu döküyoruz. Bunda hiçbir şekilde su kullanmayacağız. Dibindekini kaşıkla alacağız. Salçayı iyice karıştıracağız. Sosla birbirine yedireceğiz. Kısık ateşte bunu kavurmaya devam edeceğiz, kaynatmaya devam edeceğiz. İçindeki suyu biraz attıracağız. Hemen üzerine bir tel koyuyoruz. Bu teli koymazsak mutfağı mahveder. Aynı salça kaynatır gibi kaynattık. Şöyle bakın arkadaşlar. İstediğimiz gibi bir yoğunluğa geldi. Bunu ne kadar çok kaynatırsan o kadar güzel olur. Tam bu aşamada cevizini boşaltıyoruz. Cevizden sonra dövülmüş sarımsağı atıyoruz içine. 10 diş sarımsak vardı. Birazını da tabanda kullanmıştık. Şöyle bir kere bir karıştırıyoruz. Tekrar şöyle telimizi üstüne bırakıyoruz. Cevizi 5 dakika bir kaynatacağım. Cevizin yağını attıracağız. 5 dakika sonra baharatlar atacağız. Cevizler de yağını attı. Sıra geldi baharatını atma işlemine. Bir tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı nane, yarım tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı pul biberimiz var. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar. Bir çay kaşığı da şeker atıyorum. İlk başta hatırlarsanız az bir zeytinyağımız kalmıştı. Onu da atıyorum içine. Hemen şöyle bir kere karıştırıyorum. Bu kaynamayı durdurmadan ne yapacağız? Şişelerini dolduracağız. Tabii ki bir tabakta sunumluk göstereceğiz. Şöyle baharatı iyice bir yedirelim. Fazla baharatla kaynatmayacağız. Baharatı yakmayacağız. Kekiğin de acısı çıkmayacak. Şimdi şişeleme işlemine geçiyoruz. En kısık derecede ocağımız. Kahvaltılık sosumuzu şişelere dolduruyoruz. Tabii sıcak olduğu için elimizi yakıyor. İyice sıktık, hemen ters çeviriyoruz. Şimdi ikincisini de gösterelim. Şişelerin kapağı kuru olacak. Kenarlarında da ıslaklık veya sos olmayacak ki bozulmasın. Kapağımız tam kapansın. Şöyle bir sallayacağız, içindeki havayı da alacağız. Elimiz tekrar yanmasın diye ne yapıyoruz? Elimize peçete alıyoruz. İyice bir sıktırıyoruz. Ters çevirip bırakacağız. Hanımın eline sağlık diyorum. Bunları kapattıktan sonra yapmamız gereken işlem neyse onu göstereceğim. Hemen şöyle biraz daha sürelim üzerine. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar bu sosu ne kadar çok kaynatırsan salça mantığında o kadar lezzetli olur. Malum olduğu gibi okullar açıldı. Üniversiteler, liseler. Arkadaşlar kesinlikle dışarıda yemek bırakmayın. Dışarıda bıraktığınız yemek 15 dakikayı geçmesin. Yemeğiniz dışarıda kaldıysa kaldırın, çöpe atın. Zehirleme yapar. Hiçbir şey sağlığınızdan daha önemli değil. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım.